Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Önce sağlık diyerek başladığımız Başkent'te Sağlık programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Sağlığınıza dair her bilgiyi alabileceğiniz programımızda yine farklı konu başlıklarıyla ekranınızda olacağız. Sevgili izleyiciler, bugün çocuklarımızın sağlığını ilgilendiren önemli konu başlıklarımız olacak. Çocuklarda bademcik ve geniz eti problemleri sık görülen ve kimi zaman ameliyatla da tedavi edilmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bademcik ve geniz eti problemleri ne zaman ciddiye alınmalı sorusuna yanıt ararken ameliyatlarla da ilgili aslında anne babaların sıklıkla merak ettiği konu başlıklarına ve sorulara da değineceğiz. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümünden doçent doktor Onur Ergün hocamız bizlerle olacak. Onur hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Doçent doktor ünvanına da yeni yeni alışıyorum. Tebrik ediyoruz hocam. Teşekkürler, çok Ne sağ olun. güzel, bunu da duyurmuş olduk. Evet. Şimdi hocam çocuklarımızın sağlığını ilgilendiren önemli konu başlıklarımız var dedim. İlk bölümümüzde de bademcik ve geniz eti problemlerini konuşmaya başlayacağız sizinle. Aslında tabii çok önemli çünkü çocuklarımız her hastalandığında anne babalar bu sorunu Evet. çok iyi biliyorlar. Aslında tecrübe etmişlerdir. Hocam ilk olarak bademcik ve geniz eti nedir? Fonksiyonları neden önemlidir? Biraz bilgilendirir misiniz bu Tabii konuda? ki. Bademcik de geniz eti de bağışıklık dokuları, her insanda bulunan dokular. Bir takım durumlarda bunlar sorun haline geliyor. Büyüdüğü zaman ya da işte sık sık enfeksiyona sebep olan bir duruma girdikleri zaman, ama aksi takdirde bunlar bağışıklığımızın sağlanması için vücudumuza ağız ya da burun yoluyla giren mikroplara karşı bağışıklık cevabının verilmesi için görevi olan dokulardır. Aslında bağışıklığımızın önemli bir parçası diyebiliyoruz herhalde Evet, Onur Hocam. ilk karakol. İlk karakol. Evet, Ne güzel bir vücudumuza benzetme. girişin, evet, kapı şeyleri. Şimdi kreşe giden çocuklarda biliyoruz ki artan bir enfeksiyon sıklığı var Onur Hocam. Evet, Özellikle de yeni başladıysa çocuğumuz kreşe bu sıklık biraz daha artıyor. Yanılıyor muyum? aynen öyle. İlk sene 12-16 arası enfeksiyon normal kabul ediliyor. Çünkü kreşe başlayana kadar biz çocuklarımızı özellikle de modern şehir hayatının koşullarında çok steril büyütüyoruz. Neredeyse hiç hastalanmadan 2 sene, 3 sene büyüttükten sonra bir anda Bir anda değil o mi? bağışıklığı zayıf, daha gelişememiş diyeyim çocuğu kreş ortamına atınca orada tabii çok sayıda arkadaş, sürekli dönen enfeksiyonlar bir sınava tabi tutuluyor bağışıklık ve çok sık hastalanıyorlar. Bu dönemde zaten o bademcik ve geniz etinin büyümeye özellikle başladığı ve bir sorun haline geldiği zamanla örtüşüyor. 3-6 yaş arası en çok Görüldüğü zamanlar. görece en büyük ebatta olduğu dönemler oluyor dolayısıyla bademcik ve geniz etinin. Peki bu sıklığı önlemenin bir yolu var mı Onur Hocam? Bu sıklığı önlemenin Ya tabii da ki önlenmeli mi? yolu var. Dediğim gibi bu steril büyütmekten kaynaklandığı için, mikroplardan uzak büyütülmekten kaynaklandığı için, en azından eskiden olduğundan daha sık görülmesinin sebebi bu olduğu için çocukları bir miktarda mikroplara maruz bırakarak, aslında daha az üstlerine titreyerek büyütmek, bunu önleyecek en temel yaklaşım. Yani biraz daha böyle toprakla oynasın, işte hayvanlarla Parklara gitsin, parklara değil mi? gitsin. Evet, yani böyle köy ortamı gibi bir ortamlara Keşke. maruz kalsın. Bu işin bir boyutu. İşin diğer boyutu, kreş ortamının tabii ki iyi havalandırılması lazım. Kapalı alanda Tabii. mümkün olduğu kadar az zaman geçirmek lazım. Böyle işte burnu akan, öksüren, ateşi olan çocukların ya kreşe gitmemesi lazım ya maske takması lazım. Diğer çocuklara bulaşı önlemek için. Beslenmek için de bu işte sebzeden, meyveden zengin, işte D vitamini açısından zengin, balık açısından zengin bir beslenmeyle bağışıklığın da güçlendirilmesi gerekiyor aslına bakarsanız. Bu durumlarda tabii daha az enfeksiyon olur. Tabii korumak çok önemli. Hastalık döneminde okula göndermemek önemli herhalde. Anne Evet. babaların değil mi dikkat etmesi gereken Evet, bir evet, konu. evet. Şimdi Onur Hocam bu enfeksiyon sıklığı artınca hemen aklımıza tabii antibiyotikler geliyor. Antibiyotik grubunun da çok sık kullanıldığı bir dönem diyebilir miyiz bu döneme?
Evet, bazı kullanımlar tabii geçer, yani doğru olabilir ancak hepsi doğru değil. Bizim bu dönemde biliyoruz ki geçirdiğimiz enfeksiyonların, daha doğrusu çocukların geçirdiği enfeksiyonların %10 ile 30 arası bakteriyel ve antibiyotikler bakterilere karşı etkili olan ilaçlar. Dolayısıyla çoğunluğu viral olan o hastalık tablolarında antibiyotikleri biraz daha kullanırken temkinli olmamız lazım. Tabii bu lafım doktorlara, yani ailelerin hiç kullanmaması lazım kendi kendilerine. E, Bazı enfeksiyonların bakteriyel olma ihtimali daha yüksek tabii ki. Yani yüksek ateşli, işte burada lenf nodlarının belirginleştiği, öksürüğün geri planda kaldığı, ateşin ve boğaz ağrısının ön planda olduğu boğaz enfeksiyonları ya da bir enfeksiyonun birinci haftası civarında gelişen renkli geniz akıntısı ya da şiddetli kulak ağrısı gibi bir takım ikincil enfeksiyonların bakteriyel olma ihtimali daha yüksek. Tabii bunlarda bile biz karar verirken dört dörtlük kafamızdaki enfeksiyon tablosuna uymuyorsa ya kültür alıyoruz ya biraz izliyoruz. Yani antibiyotik kararı verirken biraz temkinli olmak gerekiyor. Çünkü antibiyotiğin çok ciddi yan etkileri de var. Özellikle gereğinden fazla kullanılırsa ya da iki doz arasında süre yeteri kadar uygulanmazsa bakteri florasını bozabilir. Vücudumuzda normalde yaşayan ve bizim sağlığımız için gerekli olan antibiyotikler bakterileri öldürebiliyor. Böyle olursa da ishal, karın ağrısı, işte şiddetli gazlar gibi istemediğimiz gastrointestinal yan etkiler görülebiliyor. Bu sadece tabii yan etkilerin bir kısmı. Başka yan etkileri de var antibiyotiklerin. Toplumsal olarak bir antibiyotik direnci riski söz konusu. Maalesef, Bir de maalesef. evet, yani biz bakterileri özellikle de uygun olmayan sürelerle antibiyotik kullanarak eğitiyoruz. Aslına bakarsanız bu duruma direnç kazandırıyoruz. Bu da işin apayrı bir sebep, sonucu. Ve aslında çok önemli bir konu başlığımız, programlarımızda sık sık dile Evet. getirdiğimiz. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün de çok dikkat çektiği önemli bir konu. Evet. 2050 yılında antibiyotik direnciyle ilgili çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceğimiz belirtiliyor. Evet. Hepimizin, değil mi hocam? Tabii ki başta hekimlerimiz ama sonra da biz kişilerin, hastaların bu konuda çok gerçekten Şimdi bilinçli olması gerekiyor. doğru zamanda ve doğru dozda antibiyotik kullanmak gerekiyor. Antibiyotik mesela sinüzit için konuşursak normalden uzun süre kullanılır. Neden? Evet. Çünkü sinüslerin duvarlarında kan damarları var ve siz sinüsün içine etki etmek istiyorsunuz. Bir boş odacık gibi düşünün. Dolayısıyla yüksek dozda ve uzun süre kullanmak gerekiyor. Doğru kişide antibiyotik kullanımına başlayıp doğru dozda kullanmazsak O zaman sürede, değil mi? Önerilen antibiyotik sürede. belli bir miktar direnç kazandırıyor. Daha doğrusu belli bir miktar dirençli olanlar geriye kalıyor. Sonra siz Sonrasında antibiyotiği geri çekerseniz, yeterli süre kullanmazsanız daha dirençli bir bakteriyle söz konusu oluyor enfeksiyon. Dolayısıyla doğru kişide kullanılmalı ama kullanılacağı zaman da doğru dozda kullanılmalı. 3 tane alıp semptomlar geçince bırakılmamalı örneğin. mesela çok önemli. Evet. Antibiyotik direnci ile ilgili bu konuda gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii bademcik, geniz eti deyince antibiyotikleri de konuşmadan olmazdı, değil mi Onur Hocam? Evet. Şimdi anne babalar için çok önemli bir sorumuz var. Hangi durumlarda bademcik alınıyor Onur Hocam? Aslında bu önemli çünkü kimi zaman cerrahi tedaviler özellikle bir grup hastanızda çok yüz güldürücü oluyor. Kimlere öneriyorsunuz hocam? Şimdi bademcik geniz eti alınmasının iki temel endikasyonu var, sebebi var diyeyim. Birinci grup tıkayıcı semptomlara sebep olan bu dokuların büyümesine bağlı gelişen hastalıklar. İkinci grupta sık ya da tekrarlayıcı enfeksiyonlar ile bir türlü bu enfeksiyonların önünün alınamaması. İlk önce o büyüme grubundan bahsetmek istiyorum. Eğer bademciğin ya da geniz etinin büyümesi, tabii altta yatan alerji gibi, işte sinüzit gibi, reflü gibi bir takım durumlar tedavi edildikten sonra geçmiyorsa ve kişide horlamaya sebep oluyorsa, ağız açık uyumaya, işte bu daha şiddetli bu olgularda uykuda nefes kesilmelerine, huzursuz uykuya, sık sık uyanmalara sebep oluyorsa biz belli bir süre takip ettikten sonra yapabileceğimiz bir şey kalmadığı zaman 3. ayda bunların ameliyatına karar verebiliyoruz.
Tabii bu durum yani bir takım kendi içinde riskler de içeriyor. Yapılabilecek ameliyatların belli riskleri var. Kullanılacak antibiyotiklerin belli riskleri var. Kişiye ait faktörler var. Bunların hepsinin bilimsel rehberler eşliğinde ele alınıp karar sürecinin o şekilde uygulanması lazım. Ama doğru hastalığı tabii çok yüz güldürücü oluyor elde edilen sonuçlar. İkinci sebebe gelirsek sık enfeksiyonlar. Evet. Onlarda da aslında sık bakteriyel enfeksiyonlar demek doğru. Mesela beta gibi değil mi? Evet. Onur Hocam. İşte beta, A grubu beta hemolitik streptokok bakterisinin tonsiliti yani bademcik iltihabı aslına bakarsanız. Şimdi beta için mesela konuşursak beta geçirildikten sonra eğer antibiyotik tedavisi belli bir süre ihmal edilirse vücutta çok ciddi bunun sonuçları olabiliyor. İşte döküntüden başlayıp böbrekleri etkileyebiliyor, eklemleri ya da kalp kapakçıklarını etkileyebiliyor. Şiddetli bir sonraki hastanın hayatı boyunca sağlığını etkileyecek duruma sebep olabiliyor. Bu hastalığın sık sık geçirilmesinin bir riski. Sık sık antibiyotik kullanmanın kendisine ait riskleri var. Ameliyatın kendisine ait riskleri var. Bunların hepsi bir arada değerlendirilerek o kişideki bir takım özel faktörlerin de hesaba Göz katılması gerekiyor. Tabii yani tutuluyor. antibiyotik alerjisi olur, işte Tabii. ateşli nöbet geçiren bir kişidir, FAPA sendromu denen bir hastalık var, o vardır, apseleşmiştir daha önceden. Yani bunların hepsi beraber değerlendiriliyor. Sık bademcik enfeksiyonu, sık sinüzit ya da sık orta kulak iltihabı geçiren kişilerde de ameliyat yoluna gidilebiliyor. Tabii bunun sıklıkları bakteriyel olanlar dikkate alınarak Nedir Onur rehberlerde Hocam? belirleniyor. Mesela yani bakteriyel bir enfeksiyonu kaç kere geçirirse bu bir aslında ameliyat adayıdır diyebiliriz. Rehberde yazan yılda 6, 2 yılda 10, 3 yılda 12 ama bunların bakteriyel enfeksiyon olması Altını gerekiyor. çiziyoruz. Evet, yani bir bademcik iltihabının bakteriyel olduğunu bize gösteren bir takım kriterler var. İşte nedir? Yüksek ateş vardır, ağrılı beze vardır, burun akıntısı, öksürük geri plandadır, boğaz ağrısı ön plandadır. İşte boğaz kültürü pozitiftir. Bunlar hep bakteriyel hastalığı düşündürür ama mesela biz bir hasta gördüğümüzde genellikle karşılaştığımız tablo işte geçen sene sürekli antibiyotik verildi bize gibi bir hasta hikayesi oluyor. Bu bir anlam ifade etmiyor açıkçası. Çünkü çok maalesef yanlış antibiyotik kullanımı söz konusu olduğu için bir hastanın belli bir süre içinde işte 5 defa 6 defa antibiyotik kullanmış olması benim için bir kriter değil. Ben bu takibi kendim yapıp daha doğru karar mi? verebilmek istiyorum. Bu Evet. çok önemli çünkü aslında bunlara göre tamamen ameliyata karar veriyorsunuz. Evet, evet, Bu evet. kriterlere göre ve Evet. tabii ki belirli bir süre takip ediyorsunuz belki değil mi hocam? Burada hastalığın takibi ya da böylesi bir durumda da bir hekime başvurulması çok kıymetli. Tabii burada her şeyi kitabına uygun yapamıyorsunuz. O hasta sizin takibinize geç girmiş olabiliyor. Şiddetli gelmemiş olabiliyor şikayetleri belki. olabiliyor. Tam bir hastalığı takip ederken araya yeni bir hastalık girebiliyor. Siz de bahsettiğiniz işte kreşin ilk senesi zaten çok sık enfeksiyon oluyor. Çok önemsenmiyor belki hocam. Çok sık enfeksiyonlar üst üste biniyor. Yani orada işte artık biraz işin sanat boyutu ön plana çıkıyor. Siz hastaya en az zararı vererek en çok faydayı nasıl sağlayabileceğinizi hesap ediyorsunuz. Evet. Şimdi toplumda hocam bademcik alınmasının olumsuz etkileri olduğu düşünülüyor. Bazen anne babalar eminim size de bu kaygılı soruları soruyor. Tabii. Acaba ameliyat olmasa da olmaz mı? Bunu başka türlü çözemez miyiz? Bademciğe alınmasa bu sorundan kurtulamaz mıyız gibi Tabii Onur pazarlığa hocam. girişiyorlar. Geniz etini alın da Muhakkak bademcikler kaygılara kalsın. neden oluyor. Ya bu kaygıları ne kadar gerekli görmek lazım ya da neler söylemek lazım? Bu kaygılar faydadan çok zarar veriyor maalesef. Çünkü biz sağlıklı fonksiyonunu yerine getiren bir organı durup dururken almıyoruz. Burada tabii ki doktorun bilimsel rehberler eşliğinde hastasına faydalı olmaya çalıştığını unutmamak gerekiyor. Biz bir bademciyi alıyorsak ya da bir geniz etini ameliyat ediyorsak o ya çok büyüktür ve kendine ait bir takım sorunlara sebep oluyordur. Ya enfeksiyonlar artık kar zarar
hesabı yapıldığında kişiye daha fazla zarar veriyordur. Ya o organın fonksiyonunu yitirdiğinden şüpheleniyoruzdur. Dolayısıyla bir şekilde ameliyat gerektiği için biz o ameliyatı öneriyoruzdur. Hastanın doktoruna güvenmesi çok önemli. Çok önemli. Şunu da söyleyeyim, mesela bademcikler özelinde konuşacak olursak 4 yaşının ötesinde o bademciklerin bağışıklık cevabı, daha doğrusu bağışıklıktaki katkısı giderek azalıyor. Bu da soruluyor değil mi? Bağışıklığın önemli bir parçası dedik çünkü Evet, Onur önemli Hocam. bir parçası ama o bademcik yıllar içinde sık sık enfekte ola artık bir yerde bağışıklık cevabını sağlamanın ötesinde bir tarafa diyeyim bir hastalık yatağı haline geliyor. Gıda artıklarının içinde biriktiği, bakterilerin çoğaldığı, hastalıkların tutunduğu, sadece bademcik için konuşmuyorum, bu geniz eti için de böyle. Dolayısıyla onları almak aslında hastanın enfeksiyon sıklığını azaltabiliyor. Yaş önemli mi diye de sormak istiyorum Onur Hocam. Aslında biz hep böyle hani okul çağı çocuklarını konuşuyoruz ama bademcik ameliyatı olan ya da bademcik ameliyatı önerdiğiniz böyle orta yaş, ileri yaş hastalarınızda oluyor mu? Bademciklerin ve geniz etinin en büyük oransal olarak olduğu yaş 3-6 yaş arası. Dolayısıyla biz en çok bu aralarda ameliyat yapıyoruz ama 2 yaşından başlayıp erişkin hayatta da çeşitli sebeplerle bu ameliyatları yaptığımız oluyor tabii ki. Yani büyük enfeksiyon nedeniyle de yapıyoruz, büyüme nedeniyle de yapıyoruz. Erişkin hayatta bir takım başka sebeplerle de bademciklerin alınması gerekebiliyor. İşte bir tümör şüphesi oluyor, enfeksiyon oluyor, kanama oluyor, apse oluyor. Horlama cerrahileri içinde alıyoruz. Yani bademciğin alınması Tek bir nedenle değil, tek bir değil mi? nedenle değil tabii ki. Evet. Şimdi Onur Hocam yine merak edilen sorulardan bir tanesi. Bademcik cerrahisi ağrılı bir ameliyat mı? İyileşme sürecinde çocuklar neler yaşıyor? Anne babaları neler bekliyor? Biraz bu süreci konuşalım. Bademcik cerrahisi tabii ki ağrılı bir ameliyat. Bütün ameliyatlarda olduğu gibi onda bir iyileşme dönemi var. Ama bu iyileşme döneminin nasıl geçeceği aslında yapılan ameliyatın tipine bağlı değişiyor. Bademciğin tamamen alındığı klasik bademcik cerrahisiyle bademciğin kısmen alındığı bademcik cerrahisi farklı süreçlere tabi. İki tipi mi var hocam? Ya hepsini alıyorsunuz ya da bir kısmını bırakıyor musunuz Şimdi geniz bademciğin? etinin kapsülü yoktur. Dolayısıyla geniz etinin illaki mümkün olduğu kadarı alınır ama bir kısmı da kalır. Bademcik için kapsülü olduğu için hepsini almak mümkündür. Bir plan takip edilebilir. Ama bazı durumlarda da hepsinin alınmaması tercih edilebilir. Kısmi bademcik cerrahisi kanama ihtimali daha az olduğu için ve ameliyat sonrası ağrı çok daha az olduğu için, hatta doğru bir tabir değil ama ağrısız bademcik cerrahisi olarak da biliniyor. Yapılabilir, tercih edilebilir ve iyileşme süreci de çok daha kolay geçebilir böyle yapılan kişilerde. Yani ağrılı mı diye sorulduğunda aslında nasıl bir ameliyat yapılacağı önemli bir kriter. Normal klasik bademcik cerrahisinden sonra özellikle bir hafta ama ikinci hafta içinde de görülen bir boğaz ağrısı olur. Yutma güçlüğü olur. Özel bir beslenme ihtiyacı olur. Yumuşak bir diyetle sert parçacık içermeyen şekilde beslenmemiz gerekir. Kısmi bademcik cerrahisi yapılırsa bu süreç daha kısadır. Ama biz gene de kanama riskinin önüne geçmek için yumuşak beslenmeyi öneriyoruz. Hatta bu ameliyatın sebep olduğu o güvenlik hissinin aslında riskli de olabileceğini hastalara anlatıyoruz. Çünkü ağrı hissetmemesi nedeniyle bazen diyete uyumda sıkıntılar olabiliyor ve Önemli, bu kanama değil riskini hasta diyete uymazsa arttırabiliyor tabii ki. Ne kadar süre dediniz Onur Hocam? Biz 2 hafta çocuklarda, 3 hafta erişkinlerde sert gıdalardan Gıdalar. kaçınılmasını öneriyoruz. Lütfen. Evet. Tedavinin başarısı için önemli kriterlerden Evet, bir tanesi. tabii ki. Aslında yayından önce konuştuk. Sizin 2 çocuğunuz da bademcik ameliyatı olmuşlar Evet. değil mi Onur Hocam? Evet, aynen. Siz kendi çocuklarınıza neyi tercih ettiniz? Ben öncelikle kendi çocuklarımı ameliyattan kurtarmayı istedim. Her anne baba gibi. Ama işte 3 yaşına kadar bir antibiyotik kullanmamış çocuklar sürekli enfeksiyona maruz kaldılar. Kulaklarında
sıvı toplanması oldu, çözülmeyen bir sıvı toplanması oldu, bir Evet. türlü geçmeyen sinüzitleri oldu. Neticede sık enfeksiyon nedeniyle ve bademcik geniz etinin büyümesi nedeniyle daha ön planda ameliyat olmaları gerekti. Bu büyüme nedeniyle ön planda ameliyat kararı aldığımız için de kısmi bademcik cerrahisi tercih ettik. Nasıl geçti süreç hocam? Ben işin iki tarafında bilen bir kişi Tabii. olarak yani O yüzden evet, tecrübelerinizden de baba olarak da faydalanalım. işin ikinci kısmını yaşadım. Oldukça aslında ağrısız geçti. Yani ameliyattan önce gerek çocukların uyku kalitesi açısından gerek bizim hayat kalitemiz açısından gerçekten sıkıntılı bir süreç söz konusuydu. Bir de benim ikizlerim var. Yani biri iyileşince diğeri hastalanıyor. Gerçekten sürekli bir hastalık süreci yaşadık. Ameliyattan sonra da bunlar hep geçmişte Değil kaldı. mi? Yani En güzeli uykuları de bu herhalde hocam. çok rahatladı. Gündüz işte o gece iyi uyumaya bağlı sinirlilikleri azaldı, ruh halleri olumlu yönde etkilendi. Yani boyları ve kilo almaları hızlandı. Değişti ve Evet, bunlar kulaklarındaki sıvı toplanması geçtiği için işitmeleri ve bizi duymaları arttı. Kısmi bademcik cerrahisinden sonra şunu da paylaşayım. Bizimkiler ameliyattan ertesi gün köfteye saldırdılar. Yani tabii ailenin o noktada da çocuğu durdurması gerekiyor. önemli dedik. Evet, 2 hafta yani dikkat edilecek değil mi aynen öyle. Onur hocam? Şimdi kısmi bademcik cerrahisi sonrası tekrar bademciklerde büyüme oluyor mu? Onur hocam aslında bu önemli bir soru. Çünkü geçmişte zannediyorum bademciklerin hepsinin alınması gibi bir yaklaşım söz konusuydu. Öyle değil mi? Evet. Şimdi ben bu iki soruya farklı cevap vereceğim. Kısmi bademcik cerrahisi sonrası ya da gene kısmi yapılmak zorunda olan geniz et cerrahisi sonrası bir miktar büyüme olabilir. Enfeksiyon geçirdi mesela çocuk, bir %10-20 büyüyebilir ama bu problem haline gelmeyecek noktada kalır. Ya da biz öyle olmasını ümit ediyoruz. İkinci taraftan düşünecek olursak, kısmi bademcik cerrahisi eskiden niye uygulanmıyordu? Çünkü bademciklerin kanama kontrolünün yapılması için eskiden elimizde klasik yöntemler vardı. Yani ya bir damara işte düğüm atacaksınız ya onu böyle bir cımbız gibi bir aletin Evet. arasında tutup elektrik akımıyla durduracaksınız kanamayı. Bu ancak belli çaptaki damarlar için söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bademciğin girişine yakın bir planı takip edip böyle damarların çapının daha geniş olduğu noktalarda kanama kontrolü yapmak daha güvenliydi. Eskiden bize de açıkçası asistanlığımızda böyle öğretildi. Ameliyatta geriye bademcik dokusu bırakırsak kanama olacağını gördük hep. Fakat Peki ne şimdi değişti Onur öyle hocam? yapmıyoruz. Yapmama şansımız şu, teknoloji değişti. Kullandığımız aletler artık soğuk bıçak ya da işte koter aletinin ötesinde bizim gözümüzle görüp tek tek kanamayı durduramayacağımız küçük damarları otomatik olarak kanama kontrolü yaparak durdurabilen aletler. İşte kobülatör, plazma knife falan gibi bir takım teknolojik aletlerle bu ameliyatı aslında bir cerrahi teknik üstünlük gerektirmiyor. Yani dokunun içinden belli bir planı takip ederek %80, %90 civarında alıyoruz. Ancak o alet sayesinde geriye kalan doku eskiden olan gibi kanamıyor. Tam tersi sinir uçlarını örterek ağrıyı azaltıyor ve dolayısıyla iyileşmeyi hızlandırıyor ya da bir damar açılırsa da büyük çaplı bir damar açılmayacağı için kanama Riski. ihtimali azalıyor. Evet. Literatürde yapılmış analizlerde görüyoruz ki kısmi bademcik cerrahisi uygun olan vakalarda tabii ki uygulandığında hem kanama ihtimali daha düşük hem de ağrı çok daha düşük. Bu önemli. Şimdi şöyle bir soru da aklıma geliyor Onur hocam. Geniz eti her bademcik ameliyatı olan çocukta alınıyor mu? Geniz eti her bademcik ameliyatı olan çocukta alınmıyor. Ama tabii burada muayene önemli ve ameliyatı ne için yaptığınız önemli. Eğer tıkayıcı uyku apnesi olan ya da uyku hastalığı olan diyeyim bir çocuk söz konusuysa Evet. ve bademciği ile beraber geniz etinin de büyük olduğunu görüyorsak dahil ediyoruz. Sadece geniz etinin büyük olduğunu görüyorsak bademciği dahil etmeyebiliyoruz. Sadece geniz eti Sadece alınabiliyor. geniz etini alabiliyoruz.
Kulakta sıvı toplanması da bu durumlara sıklıkla Evet. eşlik edebiliyor. Serozotit dediğimiz hastalık. Böyle bir durum varsa serozotitin tedavisiyle beraber geniz etini almayı tercih edebiliyoruz. Özellikle 4 yaşının üstünde geniz etinin alınması kulakla burun arasındaki bağlantı olan östaki borusunun burun tarafında o dokunun kitle etkisiyle ve bazen de mikrop kolonizasyonu etkisiyle östaki borusunun fonksiyonunu bozduğu için kulak açısından gerekebiliyor alınması. Bunların kararı tabii bu hastayı değerlendirerek veriliyor. Çok az bir süremiz kaldı. Onur Hocam, şu soruyu da sormak istiyorum. Ameliyattan sonra yaşam kalitesi nasıl değişiyor? Hem çocukların hem anne babaların aslında, değil mi? Ailenin yaşam kalitesi değişiyor herhalde hocam. Evet, horlama böyle bir şey. Bir sosyal ve toplumsal bir hastalık da olabiliyor bazen. Aile açısından tabii ki çok işler olumlu gidiyor. Çocuklar uykudaki o horlama, ağız açık uyuma, apne, sık sık uyanma, huzursuz uyuma, işte çiş kaçırma falan gibi Evet. durumlardan kurtuluyor. Eğer tıkanma nedeniyle bunu yapıyorsanız. Enfeksiyon nedeniyle yapıyorsanız o sık sık tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonların önü alınıyor. Sinüzit riski, sinüzit sıklığı azalıyor. Kulakta sık tekrarlayan otitlerin sıklığı azalıyor. Sıvı toplanması varsa ve bunun için ameliyat yapıyorsak bunlarda başarı elde edebiliyoruz. Obstrüktif yani tıkayıcı uyku bozukluklarının çocukluk çağında tedavisinde %90 gibi bir başarıya sahip bademcik ve geniz eti cerrahisi. Ama tabii bunların bilimsel rehberlere uygun şekilde Evet. doktor takibinde ve işte belli bir algoritma içinde değerlendirilerek yapılması lazım. Son mesaj ne olur Onur Hocam? Eve götürecekleri mesaj aileler. Yani bu belli bir doktorun takibinde ve az önce söylediğim gibi bilimsel rehberler doğrultusunda Dışında, evet. eski yanlış tedavi yaklaşımlarına saplanmadan tedavi edilmeli. Bu şekilde tedavi edilirse gerçekten çok yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor. Bir doktor olarak benim de en tatmin eden hasta grubu aslına bakarsanız. Çünkü çok şiddetli bir probleme çok mutlak bir çözüm bulup Değil mi? ondan Tedavi sonraki edebilmek. ömrünü rahat geçirmesini sağlayabiliyorsunuz. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Zaman Ben teşekkür ayırdınız, ederim. bu kıymetli bilgileri bizlerle Çok sağ olun. paylaştınız. Teşekkürler. İyi günler. Evet sevgili izleyiciler, farklı bilgiler alarak devam edelim. Programımızın ikinci bölümünde de hem çocuklarımız hem ergenlerimiz için yine önemli bir konu başlığımız olacak. Spor yaralanmalarını konuşacağız. Biliyorsunuz onların sağlıklı birer birey olmalarında spor çok önemli. Ama işte sporu yaparken de kas iskelet sistemini tabii ki korumak gerekiyor. Önemli sorularımıza cevaplar bulacağız.